Merhabalar, bugün sizlerle görmüş olduğunuz bu çantayı çalışacağız. Umarım videomdan memnun kalırsınız. Kanalıma abone olmayı, Instagram'dan beni takip etmeyi ve yaptığınız çantaları bana Instagram üzerinden göndermeyi unutmayın. Hepinize kolaylıklar diliyorum. Öncelikle çantamın ölçülerinden bahsetmek istiyorum. Şu şekilde çantamın uzunluğu 31 santim. Eni de şöyle yaptığımda şu şekilde ölçtüğüm zaman 42 santim ve şu küçük ortadaki parçayı ölçtüğümde de 33 santim büyük kısmımın ölçüsü oldu. Çantamın ölçüsü bu şekilde. 5 parçadan oluşuyor çantam. Ön ve arka büyük parça, sağ ve sol olarak iki yan şu şekilde küçük parçalarımdan, dikdörtgen ince uzun parçalarımdan ve son olarak da tabanımdan oluşuyor. İlk başta başlarken büyük parçalarımdan başlıyorum. Daha sonrasında yanlardan ve son olarak da taban yapımından başlıyorum. Çantanızı büyük ya da küçük yapmak isterseniz ölçülerini zaten video içerisinde veriyorum. Malzemelerime geçecek olursam 300 gram kadar çile halinde satılan kağıt iplerden kullandım. Aksesuarlarımı da Eva Çanta Aksesuar'dan temin ettim. Açıklama kısmına linkini ekleyeceğim. Oradan ulaşabilirsiniz. Malzemelerim de bu şekilde. Hadi çantamızın yapımına geçelim. Çantam bu şekilde 5 tane parçadan oluşuyor. 2 tane büyük, 2 tane küçük yan parça, 1 tane de taban elde ediyorum. Şimdi büyük parçamdan öncelikle kısa bir bahsedeyim. 65 tane sık iğne ile başlıyorum ve bu şekilde uzatarak üst kısmında da 6 sıra sık iğne örerek tamamlıyorum büyük parçamı. Ölçüsünü vereyim hemen. Büyük parçamın ölçüsü 33,5-34 santim, yaklaşık 34 santim kadar oldu. Eni ve uzunluğu da şu şekilde 30,5 santim oldu. Yan parçamdan bahsedecek olursam uzunluğu aynı şekilde aynı sıralarla gidiyor. 21 tane sık iğne ile başlıyorum. Parçalarımı hazırlarken özellikle tek sayıyla sık iğne ile başlamaya dikkat ediyorum. Çünkü modelim tek sayıdan oluşması gerekiyor. Zaten yaparken de bahsediyorum. Bunun da eni 11 santim oluyor. Hemen tabanımdan da bahsedeyim. Tabanımın ölçüsünü de şöyle büyük parçamın uzunluğuna göre ve küçük parçamın da enine göre ayarlıyorum. Daha sonrasından birleştirmek için. Dediğim gibi tabanımdan bir tane, büyük parçamdan 2 tane, küçük parçamdan yine 2 tane elde ediyorum. Öncelikle büyük parçamın yapımından, daha sonrasında yan parçamdan ve en sonda tabanımdan bahsediyorum. En son tabanımı yapıyorum çünkü modelimi öncelikle kurmak her zaman bana daha mantıklı gelip tabanı en son ayarlamak daha kolay geliyor. Bu şekilde parçalarım bu şekilde oluşuyor. Hadi o zaman öncelikle büyük parçamızın yapımından başlayalım. Çantamızın büyük parçası için öncelikle 65 tane zincir çekiyoruz. Zincirlerimizi çok sıkı da çekmiyoruz, çok gevşek de çekmiyoruz. Çünkü arka kanatlarına batarak öreceğim. O yüzden biraz orta halde çekerseniz örmesi daha kolay olacaktır. 65 tane zincirimi çektim. Bu 65 tane sık iğne elde edeceğim zincirim ve bir tane daha zincir çekiyorum. 65 artı 1. 66 tane zincir çekmiş oldum toplamda. Bu birini saymıyorum. Şöyle siz bu modele daha büyük ya da daha küçük yapmak isterseniz tek sayıyla yapmanız gerekiyor. Yani 65 zincirle başladım ben. Siz 63 ile başlayabilirsiniz. 67 ile başlayabilirsiniz ama tek sayı olması gerekiyor. İstediğiniz ölçüde tek sayıyla başlamanız gerekiyor. Yani tek sayı sık iğnesi elde etmeniz gerekiyor ki modelin kurulumu tam olsun diye. Hemen bakın 65 zincirimi çektim ve bir zincir daha çekip 66 tane zincir elde etmiş oldum. Şöyle zincirimin bakın şu tarafı düz yönü, arka kanadını çeviriyorum arka tarafını. Şuradaki bakın çıkıntılı yerler. Şuralara batarak tığımı batıyorum. İpimi çekiyorum ve bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine yine bir sık iğne, hepsinin arka kanatlarına batıyorum. Yanındakine
bir sık iğne. Toplamda 66 zincir çekmiş oldum ve 65 tane sık iğne elde edeceğim sıra sonuna kadar. Bu şekilde bakın arka kanatlarına, şuralara. Şöyle bu kısımlara batarak sıra sonuna kadar ilerliyoruz. 65 tane zincirimizi elde ediyoruz ilk sıramızda. Evet, ilk sıra sık iğnelerimi tamamladım. 65 tane sık iğne elde ettim. Şimdi ölçüden bahsederken küçük bir püf nokta vereceğim bu kısımda. Bakın burada sık iğnelerimi yaptıktan sonraki ölçümüzü baz almıyoruz. Daha sonrasından toplanıyor çünkü. Burada hemen farklılığı göstereyim. Şöyle ipimi yükseltmem gerekecek. Dönüyor çünkü, o yüzden çekiyor. Evet, bakın buradan sadece sık iğnemi ölçtüğüm zaman şöyle 36,5 santimlik bir ölçü elde ettim. Bu ilk sıramda böyle büyük bir ölçü oluyor. Daha sonrasından modelimi kurmaya başlayınca toplanmalar oluyor. Bakın diğer büyük parçamdaki toplanmalardan göstereyim. Bu da 34 santim oldu. Yani 36,5 santimden 34 santime düşmüş oldu. Yani ölçünüzü ayarlarken ilk sık iğneden ayarlıyorsanız böyle bir kaç santim küçültmeniz gerekecek. Ölçünüzü ona göre ayarlayabilirsiniz. Hemen bu noktadan bakın sık iğnemi yaptım. Şöyle tekrar yakınlaştırayım. Evet. İlk sıradaki sık iğnelerimi tamamladım. 65 tane sık iğne elde etmiş oldum. Bu noktadan bir zincir çekip ikinci sırama geçiş yapıyorum. İlk dibindeki bakın zincirimin dibindeki ilk sık iğneme tığımı batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Hemen yanındakine bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Ve yanındakine batıp bir sık iğne yapıyorum. 4 tane sık iğne oluşturmuş oldum bu noktada. İlk sırama, ikinci sırama başladım. Hemen bakın 4 sık iğnemden sonra bir tane zincir çekip örgümü çeviriyorum. Bu 4 sık iğnemi tekrar örüyorum. Bakın dibindeki zincir çektiğimin dibindeki sık iğneme batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine bir sık iğne, yanındakine bir sık iğne, yanındakine bir sık iğne. 2 sıra 4 sık iğnemi örmüş oldum. Bir zincir çekiyorum. Sık iğnelerimi ördüm. Zincirimi çekip döndürüyorum ve hemen dibindeki ilk sık iğnemi batıp yine bir sık iğne yapıyorum. Yine bu 4 sık iğnemi örüyorum. Yanındakine batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine 3. sık iğnem ve yanındakine 4. sık iğnemi yapıyorum. Bakın ikinci sıramda ne yaptım? Bir sıra 4 sık iğne, ikinci sırama geçtim, zincir çekip 2 sıra ve bir zincir çekip 3. sırama geçtim. 3 sıra sık iğne örmüş oldum. Bu benim ikinci sıram. İkinci sıram olarak kabul ediyorum. 3 sıra sık iğnemi ördüm ki trabzanlarımla daha sonrasından bir trabzan bir boşluk yapacağım. Trabzanlarımla eşitlensin. Böyle kötü bir görüntü olmasın diye bu şekilde ilerliyoruz. 3 sıra 4 sık iğnemizi tamamladık ikinci sıramızdan sonra. İlk sık iğnemi saymıyorum. Zaten örüp döndüğünüzde modele başlamak için bu tarafta olmanız gerekiyor. Ondan hesaplayabilirsiniz. Hemen bu noktada bir tane zincir çekiyorum. İpimi üzerine alıyorum. Dibindeki ilk sık iğneme batmıyorum. Şurada. İlk sık iğneme atlıyorum. Ve yanındaki ikinci sık iğneme batıyorum. Ve bir ikili trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. İpimi üzerine alıyorum. Yanındakini atlıyorum. Ve ikincisine batıyorum. Bir zincir çekiyorum. İpimi üzerine alıyorum. Yanındaki sık iğneme atlıyorum. İkincisine batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. İpimi üzerine alıyorum. Yanındaki boşluğumu atlıyorum ve ikinci sık iğneme batıyorum. Bu şekilde boşluklu olarak ilerliyorum. Aralarda bir zincir çekiyorum. Bir zincir çekiyorum. İpimi üzerine alıyorum. Yanındaki sık iğnemi atlayıp diğerine batıyorum ve bir sık iğne yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. İpimi üzerine alıyorum. Yanındaki sık iğnemi atlayıp bir sonrakine batıyorum. Bu şekilde sonda bakın
5 tane sık iğnem kalana dek bir zincir, bir trabzan, bir zincir, bir trabzan ve aralarda birer tane sık iğne atlayarak bu şekilde kafeslerimi oluşturarak sonunda 5 tane sık iğnem kalana dek ilerliyorum. Evet, ikinci sıramda 3 sıra sık iğnemi, 4 tane sık iğnemi ördükten sonra her bir bakın bir sık iğne atlayıp diğerine, bir sık iğne atlayıp diğerine birer tane trabzan oluşturarak sıra sonunda 5 tane sık iğnem kalana dek ilerledim. Toplamda 28 tane trabzan elde etmiş oldum. Burada hemen bu noktada 28. trabzanımdan sonra bir tane zincir çekiyorum. Bu noktada bakın 5.'yi atlıyorum. Bir sık iğne atlıyorum ve ikincisine batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Biraz ip kaldı arkada. Hemen ikincisine batıp sık iğnemi yapıyorum. Yanındaki boşluğuma geçiyorum. Yanındaki sık iğneme bir sık iğne yapıyorum. Yanındaki sık iğneme bir sık iğne yapıyorum. Ve son bir tane sık iğnem kaldı. Buraya da tığımı batıp bir sık iğne yapıyorum. Sonda yine 4 tane sık iğne yapmış oldum. Bir zincir çekiyorum bakın. İkinci sıramda bir sıra sık iğne yaptım. Örgümü çeviriyorum. Dibine batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine bir sık iğne. Yanındakine bir sık iğne ve yanındakine bir sık iğne yapıyorum. İkinci sıramda bir sıra sık iğne ve bir zincir çekip ikinci sıra 4 tane sık iğnemi ördüm. Burada diğer taraftan farklı olarak, diğer kısımdan farklı olarak bakın şuradaki boşluğuma batıyorum. Zincir olan boşluğuma. Tığımı batıyorum. İpimi çekip bir sık iğne daha yapıyorum. 5 tane sık iğne yapmış oldum ikinci sıramda. İkinci sıramın ikinci sıra sık iğnesinde. Hemen burada zincir çekmeden örgümü çeviriyorum. İkinci sıramın 3. sıra sık iğnesine geçiş yapıyorum. Yani buradaki son yaptığım sık iğneye batmıyorum. 5. sık iğnem vardı ya. Buraya batmıyorum. Hemen yanındaki sık iğneme batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Ki boşluk oluşmasın diye bu şekilde yaptım. Buraya da bir tane sık iğne yapmış oldum. Yanındakine batıyorum. Bir sık iğne. 2 sık iğnem oldu. Baştakiyle birlikte. Yanındakine 3 ve yanındakine 4. sık iğnemi yapıyorum. İkinci sıramda yine kenarında 3 sıra 4 sık iğnemi tamamlamış oldum. Bir zincir çekiyorum ve 3. sırama artık bu noktada geçiş yapıyorum. Dibindeki ilk sık iğnemin üzerine batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine bir sık iğne. Yanındakine bir sık iğne. 3. Yanındakine bir sık iğne. 4. Baştaki 4 sık iğnemi örmüş oldum. 3. sıramı tamamen sık iğnelerle yürütüyorum. 4 sık iğnemi yaptım. Yanındaki bakın zincir boşluğum. İlk zincir boşluğumu batıyorum. Ve bu noktaya da bir sık iğne yapıyorum. Trabzanımın olduğu yere geldim. Trabzanımın tepesine batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Zincir boşluğuma geldim. Boşluğa batıp bir sık iğne yapıyorum. Trabzanımın tepesine bir sık iğne. Zincir boşluğuma bir sık iğne. Trabzanımın tepesine bir sık iğne. Zincir boşluğuma bir sık iğne yapıyorum. Bu sıramı da yani 3. sıramı da bu şekilde her bir boşluğuma ve trabzan tepelerime birer tane sık iğne yaparak tamamlıyorum ve sondaki yine 4 sık iğnemin üzerine de bakın. Burada son zincir boşluğuma batmayı unutmuyorum. Bir sık iğne yapıyorum ve son 4 sık iğnemin tepesine de birer tane sık iğne yaparak yine 3. sıramda da 65 tane sık iğnemi elde ediyorum. 3. sıramda da her bir bakın sık iğnemin üzerine birer tane sık iğne yaparak sıra sonuna kadar geldim ve 65 tane sık iğnemi elde etmiş oldum. Tekrar bakın 4. sıramda tekrar bu kafesli sırama geçiş yapıyorum. Ama bir öncekinden farklı yapacağım. Yani 3 sıra sık iğne örmüştük kenarda. Bu sırada onu örmeyeceğim. Çünkü bakın hafif yukarı doğru kayma oluyor. Şu şekilde yukarı doğru bir kayma var. Bu kaymayı engellemek için sadece bir sıra sık iğne örüyoruz. Burada hemen 3. sıramı tamamladım. 65 tane sık iğnemi yaptım. Bir zincir çektim ve 4. sırama geçiş yaptım. Dibindeki ilk sık iğneme batıyorum. Bakın burada ilkine batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum.
yanındakine bir sık iğne, 2, yanındakine bir sık iğne, 3 ve yanındakine bir sık iğne yaparak 4 tane sık iğnemi elde ettim. Bu noktada tekrar kafes yapmaya başlayacağım. Bir zincir çekiyorum. İpimi üzerine dolayıp ilk sık iğnemi atlayıp ikincisine tığım batıyorum ve bir ikili trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. İpimi üzerine doluyorum. Yanındakine atlıyorum ve bir diğerine ikinci sık iğneme batıyorum. Bir ikili trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Yanındaki sık iğnemi atlayıp ikincisine bir ikili trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Bir sık iğne atlayıp yanındakine bir ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde bu sıramda da her bir bakın boşluğuma, her bir sık iğnemin üzerine bir zincir çekip bir tane atlayarak kafes yapıyorum. Bir zincir çekip bir sık iğne atlayarak kafes yapıyorum. Bu şekilde yine aradaki 28 tane trabzanımı elde ediyorum. 28 trabzanın boşluğumu da sayayım. Belki boşluktan ilerlemek istersiniz. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 ve 29 tane boşluğum oluşmuş oldu. Ben trabzan üzerinden ilerlediğim için trabzan sayısını söyledim. 29 boşluğum oldu. Belki bilmek istersiniz. Bu şekilde 28 tane trabzanımı yapıyorum. Sonda bir tane zincir çekip sondaki 4 sık iğnemi de örüyorum ve 4. sıramı da bu şekilde tamamlamış oluyorum. Evet, 28 tane trabzanımı örerek 4. sıramın sonuna doğru da yaklaştım. Bir tane zincir çektim 28 trabzanımdan sonra. Bu noktada bir sık iğne atlıyorum. Bakın 5 tane zaten sık iğnem kaldı. Bir sık iğne atlayıp ikincisine tığımı batıp bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine bir sık iğne 2, yanındakine 3 ve yanındakine 4. 4 sık iğnemi de sonunda bir sıra örmüş oldum 4. sıramda. Bu noktada bir zincir çekip örgümü çeviriyorum ve dibindeki ilk sık iğneme batıp bir sık iğne yapıyorum. 5. sırama geçiş yapmış oldum. Bu sıramda yine her bir sık iğnemin üzerine birer tane sık iğne yapıyorum. 4 sık iğnem oldu. 4. sık iğnemi de yaptım. Burada zincirimin olduğu boşluktayım. Buraya da bir sık iğne. Yani 3. sırada tekrarladığımızın aynısını yaptığımızın aynısını tekrarlıyoruz. Yanındaki trabzanımızın tepesine bir sık iğne. Yanındaki boşluğuma, zincir boşluğuma bir sık iğne. Trabzan tepesine bir sık iğne yaparak sıra sonuna kadar ilerliyorum yine. Toplamda yine bu 65 sık iğnem hiç değişmiyor. 65 sık iğnemi örüyorum. Sık iğnelerimi yaparak sıra sonuna kadar geldim ve 59 tane sık iğnemi elde etmiş oldum. Bakın burada 5. sıramda ilk sıramda yapmış olduğum işlemin aynısını yaptım diye kabul ediyorum. Şöyle 4 sırada bir model kendini yeniliyor. 4 sıra, 4 sıra, 4 sıra bu şekilde model kendini yeniliyor. Bakın 2. sıramızda hatırlarsanız bir sıra bu 4 sık iğneden 1, 2 ve 3 sıra gidip gelmiştik. Bu kafeslerimizi oluşturmuştuk ve en son sık iğnelerimizi tamamlamıştık. Ama 4. sıramızda 3. sıramızda sık iğnelerimizi tamamladıktan sonra 4. sıramızda sadece 4 tane sık iğnemizi yapıp bir sıra halinde kafeslerimizi oluşturmuştuk. Bu iki modeli bu şekilde 2 sırayı yani 1, 2, 3 ve 4 sırayı bu şekilde sürekli tekrarlıyoruz. Şu an 5. sıramdayken ilk başta başladığım 1. sıramdaki aynı işlemi yapmış oldum. Aslında hepsine birer tane sık iğne yaparak ilerledim. Şimdi tekrar 5. sıramı bitirmiş oldum. Bir zincir çekip 6. sırama geçiş yapıyorum. Dibindeki ilk sık iğneme batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Bu 6. sıramda 2. sıramda yaptığım işlemin aynısını uyguluyorum. Bir sık iğne yaptım. Yanındakine geçtim. 2. sık iğnem, yanındakine 3 ve yanındakine 4. 2. sıramızda ne yapmıştık? 4 sık iğnemizi 1, 2 ve 3 sıra halinde gidip gelmiştik. 6. sıramın başında bir sıra 4 sık iğnemi tamamladım. Bir zincir çekip bir üst sırama böyle çevirerek örgümü çıktım. Dibindeki ilk sık iğneme battım.
bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine bir sık iğne ve yanındakine bir sık iğne yapıyorum. 4 sık iğne elde etmiş oldum. Yani 6. sıramda 2. sıra sık iğnemi ördüm. Bir zincir çektim ve 3. sırama geçiş yaptım. 6. sıramın 3. sırası. Hemen dibindeki ilk sık iğneme batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine bir sık iğne, yanındakine bir sık iğne ve yanındakine bir sık iğne. Yine 4 tane sık iğnemi ördüm. 6. sıramın 1, 2 ve 3. sırasındayım. 3. sırasını sık iğnesini tamamladım. Artık bu noktada bir tane zincir çekiyorum. İpimi üzerine alıp ilk sık iğneme değil ikincisine tığımı batıyorum. Ve bir ikili trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. İpimi üzerine alıyorum. Yanındaki bakın bir sık iğne atlayıp ikincisine bir ikili trabzan oluşturuyorum. Bir zincir çekiyorum. İpimi üzerine alıyorum. Yanındaki sık iğnemi atlayıp ikincisine bir ikili trabzan oluşturuyorum. Bu şekilde yine 28 tane trabzanımı oluşturuyorum. İkinci sıramda yapmış olduğum işlemin aynısını 6. sıramda da uyguladım. Her 4 sırada bir model kendisine yeniliyor demiştim. 28 tane trabzanımızı yapıp sıra sonuna gelelim. 6. sıramda da bakın aradaki 28 tane trabzanımı oluşturmuş oldum. Hemen 28 trabzanımdan sonra bir tane zincir çekiyorum. Bu noktada bir sık iğne atlayıp ikincisine tığımı batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine 2, 3 ve 4. İkinci sıramın aynısını burada da uyguluyorum. 6. sıramda da uyguluyorum demiştim. 4 sırada bir model kendini yeniliyordu. Ne yapmıştık? Daha önce 4 sıramızı yaptık. 4 sık iğnemizi yaptık. Bir sıra 6. sıramdayım. Bir zincir çektim. 6. sıramın 2. sırasındayım. Hemen dibindeki sık iğneme batıyorum. Bir sık iğne, yanındaki sık iğneme bir sık iğne 2 oldu. Yanındaki sık iğneme bir sık iğne 3 ve son sık iğneme de bir sık iğne 4. 4 tane sık iğnemi yaptıktan sonra ikinci sıramda da aynı işlemi uygulamıştım. İlk baştan farklı olarak, sıramın başından farklı olarak burada 4 sık iğnemi yaptıktan sonra zincir boşluğuma daha sonrasından boşluk oluşmaması için tığım batıyorum. İpimi çekip bir sık iğne yapıyorum. Zincir çekmeden 6. sıramın 3. sırasına geçiş yapıyorum. Dibindeki bakın ilk boşluğuma ilk sık iğneme batmıyorum. Bunu atlıyorum. Yanındaki sık iğneme 1, 2, 3 ve 4 sık iğnemi örüyorum. 6. sıramın 3. sıra sık iğnesini de tamamlamış oldum. Bir zincir çekip 7. sırama geçiş yapıyorum. Her bir sık iğneme birer tane sık iğne yapıyorum. 2, 3 ve 4. Yanındaki bakın zincir boşluğuma 4 sık iğnemi yaptıktan sonra batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yanındaki trabzanımın tepesine bir sık iğne. Bu şekilde yine 7. sıramda da her bir boşluğuma birer tane sık iğne yaparak tüm sık iğnelerimi tamamlayarak yine 65 tane sık iğnemi elde ediyorum ve 8. sıramın başında tekrar geliyorum. Evet, her bir boşluğuma birer tane sık iğne yaparak 7. sıramı da tamamladım artık. 65 tane sık iğnemi elde etmiş olduğum bir zincir çekiyorum ve 8. sırama dönüş yapıyorum. Şimdi ne demiştim? 4 sırada bir aynısını tekrarlıyor sürekli modelim. Şu anda 8. sıramdayım. 4. sıramdaki işlemin şurada 4. sıramdaki işlemin aynısını tekrarlayacağım. Tekrardan hemen dibindeki ilk sık iğnemin üzerine bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine 2, 3 ve 4. Bir sıra bir model sırasında 3 kere gidip geliyordum ama bir model sıramda gitmiyordum. Bir sıra gidiyorum, bir sıra gitmiyorum, bir sıra gidiyorum, bir sıra gitmiyorum. Bu şekilde ilerliyorum.
Şu anda 4 tane sık iğnemi yaptım. Hemen bu noktada bir tane zincir çekiyorum. İpimi üzerine alıp hemen bir tane sık iğnemi atlayıp ikincisine tığım batıyorum ve bir ikili trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum, ipimi üzerine alıyorum, bir sık iğne atlayıp ikincisine bir ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde yine bu sıramda da her bir sık iğnemin arada bir sık iğne atlayıp bir zincir çekiyorum, bir trabzan, bir sık iğne atlayıp bir zincir çekiyorum, bir trabzan yaparak kafeslerimi oluşturuyorum. Toplamda 28 tane trabzan yapıp sıra sonuna kadar geliyorum. 8. sıramda da kafeslerimi oluşturarak 28 tane trabzan oluşturmuş oldum ve bakın sıra sonunda 5 tane sık iğnem kalmış oldu. Bu noktada bir tane zincir çekip hemen bir sık iğne atlayıp ikincisine tığımı batıyorum ve sonda kalan 4 tane sık iğnemin her birine birer tane sık iğne örerek 4 sık iğnemi tamamlıyorum. 2, 3 ve 4. 4 sık iğnemi de tamamladım. Bakın 8. sıramı da tamamlamış oldum. Bir zincir çekiyorum ve 9. sırama geçiş yapıyorum. Dibindeki ilk sık iğneme bir sık iğne, yanındaki ilk sık iğneme bir sık iğne ve yanındakine bir sık iğne yapıyorum. Bu sıramda yine her bir bakın boşluğuma birer tane sık iğne yaparak ilerliyorum. 9. sıramda ilk baştaki sırama tekrar dönmüş oluyorum. Her birine birer tane sık iğne. 10. sıramda bir zincir çekip kafes sırama geçiş yapıyorum. Yani ikinci sırama geçmiş oluyorum aslında. Her 4 sırada bir tekrarladığını söylemiştim. 4 tane sık iğnemi yapıyorum. Bir zincir çekip 10. sıramın ikinci sırasını örüyorum 4 sık iğne, bir zincir çekip 10. sıramın 3. sırasını örüyorum 4 sık iğne. Daha sonrasında kafeslerimi kuruyorum. Tekrar sıra sonunda 5 tane sık iğnem kalana dek kafeslerimi kurdum. Her sıramda 28 tane trabzan elde etmiş oluyorum. Bu sayı hiç değişmiyor. Sondaki 4 sık iğnemi örüyorum. Bir zincir çekip 10. sıramın ikinci sıra sık iğnesini yapıyorum ve bir zincir çekip ikinci sırasını yaparken zincir çekmeden aradaki boşluğuma bir sık iğne yapıp dönüyorum. Bu şekilde dediğim gibi bir ve her 4 sırada bir model kendini yeniliyor. Şu anda 9. sıramdayken 1. sıramdaymışım gibi kabul ediyorum. Yani siz zaten 1-2 sıra modeli kurduktan sonra 1-2 sıra yaptıktan sonra eliniz alışacaktır. Eğer alışmazsa da videoyu geri sarıp 1. sıradan itibaren her dediğim gibi 4 sırada bir yenileniyor. 1. sıradan itibaren izleyerek tekrar yapabilirsiniz. Ben videoyu çok uzatmamak adına birkaç tane daha parçam olduğu için bu şekilde yeteri kadar anlattığımı düşünüyorum. Dediğim gibi geriye sararak izleyebilirsiniz. Her 4 sırada bir şekilde 1, 2, 3, 4 sıra yaptım. Bitti. 1, 2, 3, 4 sıra yaptım. Bitti. 1, 2, 3, 4 sıra yaptım. Bitti. Bu şekilde ilerleyerek yeteri uzunluğa gelene kadar modelimizi kurmaya devam ediyoruz. Evet, büyük parçamda yeteri uzunluğa kadar gelmiş oldum. Toplamda 32 sıra ördüm. Baştan itibaren 32 sıra ördüm. Son olarak 4. sıramda yaptığım işlemi uygulamış oldum trabzanlarımda. Ve 28 tane trabzanımı yine örmüş oldum. Ölçüsünü de paylaşayım sizlerle. Çünkü trabzan uzunluğuna göre, elinizin ayarına göre, ipinize göre değişecektir. Şu şekilde ölçüsü 27,5 santim oldu çantamın uzunluğunu. Buradan sonra artık 6 sıra sık iğne sırası öreceğiz. Hemen bakın 32. sıramı bitirdim. Bir zincir çekip 33. sırama geçiş yapıyorum. Dibindeki ilk sık iğneye batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine bir sık iğne. Sık iğnelerimin hepsini örüyorum. Ve bakın boşluğumun olduğu yere geldim. Buraya da bir sık iğne yapıyorum. Trabzanımın tepesine bir sık iğne yapıyorum. Yanındaki boşluğuma geçiyorum. Bir sık iğne. Trabzanımın tepesine bir sık iğne. Bu şekilde yine bu sıramda da 65 tane sık iğnemi tamamlıyorum. Sıra sonuma geliyorum. Bir zincir çekip
bir zincir çekip bir üst sırama çıkıyorum. 34. sırama. Orada da 65 sık iğnemi örüyorum. Yine bu şekilde toplamda bakın şöyle 6 sıra sık iğne sırası örüyorum. Şu anda 33. sıramdayım. 33, 34, 35, 36, 37 ve 38 sıra yapmış oluyorum toplamda çantamda. 6 sırada sık iğne sıramı örüp artık çantamın büyük parçasını tamamladım. Büyük parçamı tamamlamış oldum. Artık ölçüsünden bahsedeyim hemen. 30,5-31 santim kadar uzunluğu oldu. 33,5 da eni oldu. Şimdi artık yan parçamın yapımına başlayabilirim. Çantamın yan parçası için öncelikle 21 tane zincirimi çektim. Bakın 21 zincirimi çektim ve bir zincir daha çekiyorum. 21 tane sık iğne elde etmek için ne demiştim? Tek sayıyla başlıyoruz. Modelimizi kurmak için yanda da aynı şey geçerli. 21 tane ile başladım. Bir tane de üst sırama çekmek için bir zincir oluşturdum. 22 tane zincir oluşturmuş oldum. Hemen bakın yine arka kanadını çeviriyorum. Şu şekilde ön kısmındayım. Şöyle çevirerek arka kanadına ulaşıyorum. Bakın şuradaki çıkıntılı yerlere. Şuralara batacağım. Ben bu noktaya 21. zincirimin arka kanadına bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine yine bir sık iğne. Yanındakine arka kanatlarına hep bir sık iğne. Yanındakinin arka kanadına bir sık iğne. Yanındakinin arka kanadına bir sık iğne. Bakın. Arka kanatlarına battığımda bakın alt kısmı şu şekilde gayet düzgün duruyor. O yüzden arka kanatlarına batarak ilerliyoruz. Bu şekilde birinci sıramızda yine büyük parçamızda olduğu gibi bir sıra sık iğne gidiyoruz. 21 tane sık iğne elde ediyoruz. Küçük yan parçamın birinci sırasını tamamladım. Toplamda 21 tane sık iğne elde etmiş oldum. Bakın burada ölçüsünü paylaşayım. Dediğim gibi ilk sırayı hiçbir zaman baz almıyoruz demiştim. Çünkü modelimizi kurmaya başlayınca topluyor. Şu anda 13 santim uzunluğunda modelimi kurduğumda biraz daha küçülecek. 21 tane sık iğnemi tamamladım. Birinci sıramda bir zincir çekip ikinci sırama geçiş yapıyorum. Büyük parçamın birebir aynısının küçüğünü hazırlıyorum. Ama sayılarım farklı olmuş oluyor. Bir tane zincirimi çektim. İkinci sıramın birinci sırasını yapıyorum. Dibindekine batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine bir sık iğne, 2, yanındakine bir sık iğne, 3 ve yanındakine bir sık iğne, 4. İkinci sıramın birinci sıra 4 sık iğnemi hazırlamış oldum. Bir zincir çekiyorum. Örgümü çeviriyorum. İkinci sıramın ikinci sırasına geçiş yapıyorum. Hemen dibindeki sık iğneme batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine yine bir sık iğne. İkinci sıramın ikinci sırasında da yine 4 tane sık iğnemi örüyorum. İkinci sıramı da tamamladım. 4 sık iğnemi elde ettim. Bir zincir çekip ikinci sıramın 3. sırasına geçiyorum. Hemen bakın dibindekine batıyorum yine. Ve burada da 4 sık iğnemi örüyorum. Büyük parçaları zaten hazırladıysanız küçük parçada eliniz alışmış ve gayet rahatlıkla örüyor olmanız gerekiyor. Çünkü artık alışkanlık haline geliyor bir süre sonra. Hemen bakın ikinci sıramın 3. sırasında tamamladım. 4 tane sık iğnemi yaptım. Bir sıra gittim, bir sıra geldim, bir sıra gittim ve 3 sıra tamamlamış oldum. Bu noktada bir tane zincir çekiyorum yine. İpimi üzerime alıp bakın ilk sık iğnemi atlıyorum ve ikincisine batıyorum. İkisini birlikte çekiyorum. Bir zincir çekiyorum. İpimi üzerine alıyorum. Yanındaki sık iğnemi atlayıp ikincisine batıyorum. İkisini birlikte çekerek ikili trabzanımı oluşturuyorum. Bir zincir çekiyorum. İpimi üzerine alıp bir sık iğne atlayıp ikincisine batıyorum. İkisini birlikte çekerek trabzanımı oluşturuyorum. Bir zincir çekip bir sık iğne atlıyorum. İkincisine batıyorum ve bir ikili trabzan oluşturuyorum. Bir zincir çekiyorum. Bir sık iğne atlıyorum. İkincisine bir ikili trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum.
Bir sık iğne atlıyorum. İkincisine batıyorum. Bir ikili trabzan oluşturuyorum. Bir zincir çekiyorum. Bakın kaç tane kaldı? 2, 4 ve 5 tane kalmış oldu. Bir zincirimi de çektim. Son olarak 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 tane trabzan oluşturmuş oldum. Kafesimi bu şekilde kafeslerimi oluşturdum. Bakın boşluklarımı sayayım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve son boşluğumu da yapınca 7 tane boşluk oluşturmuş olacağım. Hemen yanındaki sık iğnemi atlıyorum. 5 tane sık iğnem kalmıştı. Son 4. sık iğnemi, yani atlayınca ikinci sık iğnem oluyor. Zincirimi çektikten sonra bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine geçiyorum. Bir sık iğne, 2, yanındakine bir sık iğne, 3, yanındakine bir sık iğne, 4. İkinci sıramın birinci sırasını hazırlamış oldum. 4 sık iğnemi yaptım. Bir zincir çekip ikinci sıramın ikinci sırasına geçiyorum. Yine 4 sık iğnemi örüyorum dibindekine batarak. 1, 2, 3 ve 4. Bu sıramda farklı olarak söylemiştim. Farklı bir ikinci sıramın ikinci sırasında farklı olarak 4 sık iğnemi yaptıktan sonra şuradaki boşluğuma da, zincir boşluğuma da batıyorum. Boşluk oluşmaması için bir sık iğne yapıyorum. Zincir çekmeden ikinci sıramın üçüncü sırasına geçiyorum. Örgümü çeviriyorum. Dibindeki son yapmış olduğum 5. sık iğneme batmıyorum. Dördüncüsüne batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine bir sık iğne. Yine bu sıramda da 4 sık iğnemi örüyorum. Evet, ikinci sıramın artık üçüncü sırasında tamamlamış oldum. Bakın toplanmalar oldu zaten. Üçüncü sırasında artık tamamlamış oldum. Bu şekilde bir zincir çekip üçüncü sırama geçiş yapıyorum. Artık kafeslerimi oluşturdum. Üçüncü sıramda hemen dibindeki sık iğnemi batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine bir sık iğne, baştaki 4 sık iğnemi örüyorum. 2, 3 ve 4. Boşluğumun olduğu yere geldim. Buraya tığımı batıyorum. Bakın biraz üstte kaldı. Batıp bir sık iğne yapıyorum. Yanındaki trabzanımın tepesine yine bir sık iğne. Yanındaki boşluğuma bir sık iğne. Zincir boşluğuma, trabzanımın tepesine bir sık iğne. Bu şekilde yine her bir sık iğnemin üzerine ve boşluklarıma birer tane sık iğne yaparak sıra sonuna kadar geliyorum. Üçüncü sıramda tamamlamış olduğum sık iğnelerimle ve 21 tane sık iğne elde etmiş oldum. Başlangıçta kaç tane sık iğne ile başladıysam o ilmeğim devam ediyor, arttırma eksiltme yapmadığım için. Hemen 3. sıramı tamamladıktan sonra bir zincir çekip 4. sırama geçiş yapıyorum. Dibindeki ilk sık iğneme batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine geçiyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine bir sık iğne. Bu şekilde 4 tane sık iğnemi oluşturuyorum. 1, 2, 3 ve 4. 4 sık iğnemi oluşturdum. Hemen kafeslerimi oluşturmaya başlıyorum. 4. sıramda ikinci sıramda yaptığım işlemi uygulamıyorum. Normal düz olarak örüyorum ki bakın şuradaki yamulmalar düzelsin diye. Hemen bir zincir çekiyorum. İpimi üzerine alıp bir sık iğne atlayıp ikincisine tığımı batıp ipimi çekiyorum. İkisini birlikte çekerek trabzanımı oluşturuyorum. Bir zincir çekiyorum. Bir sık iğne atlıyorum. İkincisine bir ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde yine bu sıramda da 6 tane trabzanımı oluşturuyorum. Yani 7 boşluk oluşturmuş oluyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar, sıra sonunda 5 tane sık iğnem kalana dek ilerliyorum. 6 tane trabzanımı oluşturdum. Ve bir tane zincirimi çekip sıra sonunda 5 tane sık iğnem kalana dek ilerledim. Şu anda 4. sıramdayım. Bakın bir sık iğne atlıyorum. İkincisine tığım batıyorum. Zincirimi çektikten sonra bir sık iğne yapıyorum. Son kalan 4 sık iğnemi örüyorum. 2, 3 ve 4. 6 tane trabzanımı yaptıktan sonra bir zincir çekip 4 sık iğne örmüş oldum ve 4. sıramı tamamladım. Artık modelim bunun üzerine kuruluyor.
öğrenmiş olduk ön ve arka parçasını yaparken. Hemen bir zincir çekip 5. sırama geçiş yapıyorum. 5. sıramda ne demiştim? 1. sıramdakiyle aynı işlemi yapıyorum. 1. sırama tekrar dönmüş oluyorum. Ve hemen dibindeki sık iğneme batıyorum. Her bir boşluğuma, trabzanımın tepesine ve sık iğnelerime birer tane sık iğne oluşturarak yine bu sıramda 21 tane sık iğnemi elde ediyorum. Bakın 4 sık iğnemi yaptığım boşluğumun olduğu yere gelip buraya da bir sık iğne yapıyorum. Trabzanın tepesine de bir sık iğne. Bu şekilde yine her bir boşluğuma ve sık iğnelerimi yaparak 21 tane sık iğne elde ediyorum 5. sıramda. 5. sıramda 21 sık iğnemi oluşturmuş oldum ve bu noktada bir zincir çekip 6. sırama geçiş yapıyorum. 6. sıramda da 2. sıramda yaptığım işlemin aynısını tekrarlıyorum. Hemen dibindeki ilk sık iğneme batıp zincirimi çektikten sonra bir sık iğne. İlk 4 sık iğnemi örüyorum. 2 3 ve 4. 4 sık iğnemi tamamladım. Bir zincir çekiyorum ve 6. sıramın 2. sırasına geçiş yapıyorum. Dibindeki ilk sık iğneme batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine bir sık iğne, 2, yanındakine 3. sık iğnem ve yanındakine 4. sık iğnem. Bir zincir çekiyorum. 6. sıramın 3. sırasına geçiş yapıyorum. Hemen dibine batıyorum. Bir sık iğne, yanındakine bir sık iğne, 3. sık iğnem ve 4. sık iğnem. 6. sıramın 3. sırasında tamamlıyorum. 3 sıra 4 sık iğneme gidip geldim ve bir zincir çekip artık modelimi kurmaya başlıyorum. İlk sık iğnemi atlıyorum ve yanındakine bir ikili trabzan oluşturuyorum. Bu şekilde yine 6 tane trabzanımı kafes şeklinde bir atlayarak bir zincir çekerek arada oluşturarak sonunda 5 tane sık iğnem kalana dek ilerliyorum. 6. sıramda da 6 tane trabzanımı oluşturarak sıra sonunda 5 tane sık iğnem kalana dek geldim. 6 trabzanımdan sonra bir zincir çekiyorum. Bu noktada bir sık iğne atlayıp ikincisini tığım batıyorum ve kalan 4 tane sık iğnemi örüyorum. 2 3 ve 4. 6. sıramın ilk sırasını tamamladım. 4 sık iğnemi yaptım. Bir zincir çekiyorum. Örgümü çevirip 6. sıramın 2. sırasına geçiş yapıyorum. Dibindeki ilk sık iğneme batıp bir sık iğne, yanındakine 2, yanındakine 3 ve son sık iğneme de 4. sık iğnemi yapıyorum. Ve boşluğuma geçip bakın buraya da boşluk oluşturmaması için bir sık iğne yapıyorum ve 5 sık iğne yapmış oluyorum 2. sıramda. 6. sıramın 2. sırasında. Zincir çekmeden 6. sıramın 3. sırasına geçiş yapıyorum. Sayılar o kadar karışıyor ki anlatırken. Hemen bakın 5 tane sık iğne yapmıştım. Zincir çekmeden 4.'süne batıyorum. Şuradaki son yaptığım sık iğnemi atlıyorum. Hemen yanındakine bir sık iğne ve 4 sık iğnemi örüyorum. 1 2 3 ve 4. 6. sıramda bu şekilde tamamlamış oldum artık. 6. sıramın 3. sırasında yaptım. Bir zincir çekip 7. sırama geçiş yapıyorum. Yani alttaki 3. sıramla aynı işlemi uyguluyorum. Ve her bir sık iğneme birer tane sık iğne yapıyorum. Boşluklarıma bir sık iğne, trabzanlarımın tepesine bir sık iğne yaparak yine 21 tane sık iğnemi oluşturuyorum. 7. sıramda 21 sık iğne ile tamamlamış oldum. Burada tam ölçüsünü artık verebilirim size. Bakın toplanma yaptıktan sonra 11 santim ölçüsü oldu yan parçamın. Ütülediğimizde tabi biraz daha açılacaktır bu şekilde. Ama yaparken ölçümüz 11 santim. 7. sıramda 21 sık iğne ile tamamladım. Bakın şuralarda yamulmalar oldu. Bunu söylemiştim. Bir zincir çekip 8. sırama geçiş yapıyorum. 8. sıramda da 4. sıramda yapmış olduğum işlemin aynısını uyguluyorum. Normal her bir bakın gidip gelme yapmadan her bir sık iğneme 4 tane sık iğnemi örüyorum. 1 2 3 ve
4. Tekrar dönmüyorum. Bir zincir çekiyorum. İpimi üzerine alıp bir sık iğne atlayıp ikincisine batıp ikisini birlikte çekiyorum. Bir ikili trabzan oluşturuyorum. Bir zincir çekiyorum. Bir sık iğne atlayıp ikincisine batıyorum. Bir ikili trabzan oluşturuyorum. Bu şekilde yine 6 tane ikili trabzanımı elde ediyorum. 8. sıramda da 6 tane trabzanımı yaptım. Bu noktada bir tane zincir çekiyorum. Bakın bir sık iğne atlıyorum. İkincisine tığım batıp bir sık iğne yapıyorum. Yanındaki sık iğneme bir sık iğne, 2, yanındaki sık iğneme bir sık iğne, 3, yanındaki sık iğneme bir sık iğne, 4. 8. sıramda da 4. sıramda yapmış olduğum işlemin aynısını uyguladım. Bir zincir çekip 9. sırama geçiş yapıyorum. Dibindeki sık iğneme batıp bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine bir sık iğne. Yanındakine bir sık iğne. Bu şekilde yine tüm sık iğnelerimi örüyorum. 21 tane sık iğnemi oluşturuyorum. 1. sıramda ve 5. sıramda yapmış olduğum işlemleri tekrarlıyorum. Yine bir sonraki sıramda, 2. sıramda ve 6. sıramda yapmış olduğum işlemlerin aynısını tekrarlıyorum. Şu an 9'dayım. 10 ve 11. sıramda da 3. sıramda ve 7. sıramda yapmış olduğum işlemlerin aynısını tekrarlıyorum. Daha sonrasından 12. sıramda da 4. sıramda ve 8. sıramda tekrarladığım işlemlerin aynısını tekrarlıyorum. Bu şekilde yeteri uzunluğa gelene kadar yeteri uzunluğu nasıl hesaplıyoruz? Küçük parçamızda, bakın büyük parçamızda ne kadar yaptıysak kafes sıralarımızda 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 ve 32 sıra bu şekilde tamamlıyoruz. Aynı ölçülere geliyoruz. Daha sonrasından da 21 tane sık iğnemizi öreceğiz. 32 sıramızı tamamlayalım ve gelelim. Evet, yan parçalarımı da bu şekilde 32 sıra olarak tamamladım. Bakın şöyle tek tek saydığınızda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ve 16 sıra trabzan sırası yani kafes sırası örmüş oldum. Son olarak 32. sıramı da tamamladım. Yani 4. sıramda yapmış olduğum işlemin aynısını yaptım. 4 sık iğne. Başta bir zincir, bir trabzan, bir zincir, bir trabzan şeklinde 6 tane trabzan oluşturup bir zincir çekip sondaki 4 sık iğnemi de ördüm 32. sıramda. Hemen buradan sonra 33. sırama geçiş yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Örgümü çevirip dibindeki ilk sık iğneme batıyorum ve bir sık iğne yapıyorum. Yanındaki sık iğneme bir sık iğne, yanındaki sık iğneme bir sık iğne. Yanındaki sık iğneme bir sık iğne yapıyorum. Bu şekilde her bir sık iğneme birer tane sık iğne yaparak ve bakın boşluk ve trabzanlarımın tepesine de sık iğnelerimi oluşturarak 21 tane sık iğne elde ediyorum yine. Aynı şekilde bu parçamda da yani büyük parçalarımda olduğu gibi 6 sıra şeklinde 21 sık iğnemi tamamlıyorum. Ve artık çantamın yan parçalarını da bitirmiş oluyorum. Bu parçamdan 2 adet oluşturuyorum. Son dediğim gibi 33. sıramdayım şu anda. 33. sıramı 21 sık iğne ile tamamlıyorum. Bir zincir çekip 34. sırama geçiş yapıyorum. Orada da yine 21 sık iğnemi örüyorum. Bu şekilde her bir sıra başında zincir çekerek bir üst sıramı geçirerek toplamda 6 sıra, bu 33. sıramla beraber 6 sıra sık iğne sırası tamamlıyorum ve yan parçalarımı da bitirmiş oluyorum. Artık taban yapımına başlıyorum. Yan parçamı da artık tamamlamış oldum. 6 sıra sık iğnemi de tamamladım. Bunun da en son olarak ölçüsünden bahsedeyim. 30,5-31 santim kadar uzunluğu oldu ve eni de 11,5 santim oldu. Tabanımızın yapımına başlayabiliriz. Evet, tabanım için öncelikle 21 tane zincir çekiyorum. Bu 21 zincirimi neye göre ayarlıyorum? Bakın yan parçamızı örmüştük bu şekilde. Yan parçamın alt kısmında başlarken 21 artı 1 zincir çekip 21 tane sık iğne oluşturmuştum. Aynı işlemi burada da uygulayacağım. Bu da benim büyük parçam, bakın. Büyük parçam ve yan parçam şu şekilde geliyor. Ve ben tabanımı şuraya uygulayacağım. Şöyle.
şu kısmı uygulayacağım yani. Enini yan parçama göre ve boyunu da uzunluğunu da büyük parçama göre ayarlayacağım. Yani 21 tane zincirle başlamamın sebebi yan parçamın 21 zincirle başlıyor olması. Siz yan parçanızı daha büyük ya da daha küçük yaptıysanız yan parçanızın sayısına göre baz alacaksınız tabanınızı. 21 tane zincirimi yaptım. Burada hemen bir zincir daha çekiyorum. Bu benim bir üst sırama geçiş zincirim. 21 zincir artı bir zincirimi de çektim. 22 tane zincir oluşturmuş oldum. Hemen yanındaki bakın 22. zincirimi atlıyorum. 21. zincirime tığımı batıp ipimi çekiyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine geçiyorum. Arka kanatlarına batıyorum yine. Bir sık iğne yapıyorum. Bakın şurada arka kanatları gözüküyor. Yanındakine bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine bir sık iğne. Bu şekilde yine tabanımda da 21 tane sık iğnemi oluşturuyorum. Sıra sonuna kadar zincirlerimin arka kanatlarına batarak 21 tane sık iğnemi oluşturup geliyorum. Evet, zincirlerimin arka kanatlarına batarak 21 tane sık iğnemi oluşturdum. Ben birinci sıramı bu şekilde tamamlamış oldum. Bir zincir çekip ikinci sırama geçiş yapıyorum. Dibindeki ilk sık iğneme batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine bir sık iğne. Yanındakine bir sık iğne. Bu şekilde her bir sık iğnemin üzerine birer tane sık iğne yaparak başladığım noktaya sıra sonuna kadar ilerliyorum. Evet, ikinci sıramda da her bir sık iğnemin üzerine birer tane sık iğne yaparak sıra sonuna kadar geldim. Toplamda yine 21 tane sık iğnemi oluşturmuş oldum. Tabanım artık bu şekilde ilerliyor. 21 tane sık iğne ile devam ediyorum sürekli. Bir zincir çekip 3. sırama geçiş yapıyorum. Dibindeki ilk sık iğneyi batıp bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine bir sık iğne, yanındakine bir sık iğne. Yine 21 tane sık iğnemi örüyorum. Dediğim gibi tabanımda yeter uzunluğa gelene kadar bu şekilde 21 tane sık iğnemi örüyorum. Başlarda birer zincirle bir üst sırama geçiş yapıyorum. Bu uzunluğumu neye göre ayarlıyorum? Tekrardan söylüyorum. Bakın uzun parçamı aldım. Şöyle biraz uzatayım. Zaten enine nasıl başlamamız gerektiğini söylemiştim. Yan parçamıza göre başlıyorduk. Ama ön ve arka parçamıza göre de uzunluğunu ayarlayacağız. Şöyle bakın. Bu benim tabanım. Şu şekilde geliyor. Tabanımı buradan bakın şöyle bir sıra şöyle sık iğne sırası bırakacak kadar şuraya tutuyorum. Hemen buradan ilerleterek şuraya kadar yine diğer köşemde bir sıra sık iğne sırası bırakacak kadar yine ayarlıyorum ki sık iğne sıramı yaptığımda uzunluğum denk gelmiş olsun. Bu şekilde dediğim gibi yeter uzunluğa gelene kadar tabanımla aynı eşitliğe ulaşana kadar sık iğnelerimi 21 tane sık iğnemi örerek uzunluğumu da tamamlıyorum ve yeter uzunluğa geldiğimde tekrardan sizlerle buluşuyorum. Tabanımda yeter uzunluğa geldim. Toplamda 63 sıra sık iğne sırası ördüm. 21 sık iğnemi bu şekilde ilerleterek 63 sıra ördüm. 63 sırayı neye göre ayarladım? 65 tane sık iğne ile başlamıştım. Büyük parçamda uzunluğu buna göre ayarlıyorum demiştim. Birer sıra kenarlardan bırakıp son olarak etrafını sık iğnelerle çevrediğimde tam aynı ölçüye ulaşsın istediğim için 63 tane sık iğne ile başladım. Yani büyük parçanızdan 2 sıra eksik yapıyorsunuz tabanınızı sık iğne tığlamasından önce. Kenarları sık iğne geçmeden önce. Tabanımızı küçük ve büyük parçamıza göre hazırlıyoruz. Tabanımızı en son yaptığımızı söylemiştim. Hemen burada sık iğne tığlamasına geçeceğim. Öncelikle bir ölçüsünü vereyim, unuttum. Şöyle uzunluğunu 31,5 santim uzunluğu oldu ve 11,5 santim de eni oldu tabanımın. Hemen bu noktadan bakın şöyle yakınlaştırayım. Son 63. sıramda tamamladıktan sonra yanındaki bakın sık iğnemi yaptığım yerin hemen dibine şu noktaya bir tane sık iğne yapıyorum. Aynı yere 2 kez batmış oldum yani. Hemen buraya
başlangıç noktamı belirlemek için işaretleyicimi takıyorum. Bakın iki sık iğnemin arasındaki boşluğa şöyle boşluklara batarak ilerleyeceğim. Buraya bir sık iğne yapıyorum. Yanındaki boşluğuma geçiyorum. Bakın iki sık iğnemin arasındaki boşluk. Buraya bir sık iğne yapıyorum. Yanındaki yine iki sık iğnemin arasındaki boşluğa geliyorum. Buraya bir sık iğne yapıyorum. Zincirle döndüğüm yerler yani aslında. Hemen bu noktaya bir sık iğne yapıyorum. Yanındaki bakın sık iğnelerimin bitişi çizgisi var zaten. Buraya batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Şöyle diğer bakın burada da çizgim var ortasına. Batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yanındaki boşluğuma geçiyorum. Buraya batıyorum. Buraya da bir sık iğne yapıyorum. Yanındaki boşluğuma geçiyorum. Bir sık iğne yapıyorum. İki sık iğnenin arasındaki boşluğa bir sık iğne yapıyorum. Yine iki sık iğnenin arasındaki boşluğa bir sık iğne yapıyorum. Bu şekilde her bir boşluğuma birer tane sık iğne yaparak köşeme kadar ilerliyorum. Evet bakın sıra sonuna kadar sık iğnelerimi yaparak geldim. Şurada sonunda bir boşluğum daha kaldı. Buraya kadar 61 tane sık iğne yaptım. Şuradaki boşluğuma bakın. Şurada çizgim gözüküyor zaten. Buradaki boşluğuma da bir sık iğne daha yapıyorum ve 62. sık iğnemi yapmış oluyorum. Burada bakın zincirimin arka kanadı kalmıştı. Şöyle arka kanadına battığımda bu şekilde başak şeklinde oluşmuştu. Buralara batarak ilerleyeceğim. 62. sık iğnemi yaptım. Hemen bu noktada şuraya bakın. Şuraya batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. 63 ve aynı yere tekrar batıyorum. 63 tane sık iğnemi oluşturdum. Bu ikinci sık iğnemi yaptığım yerde bakın. Şuraya 63. sık iğnemi yaptım. Bir tane battım. Döndüm artık. Bir tane battım. 63 tane sık iğne elde etmiş oldum. İşaretleyicimden sonra bu köşemde. Aynı yere ilk zincirimin kanadına tekrar batıyorum. Bu benim bu kısa kenarımdaki birinci sık iğnem olarak kabul ediyorum. Bir oldu. Yanındaki zincirime batıyorum. Şuraya bakın. Buraya batıyorum. Buraya da bir sık iğne yapıyorum. Hemen yanındaki zincirime geçiyorum. Şuraya. Bakın. Buraya da bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine geçiyorum. Buraya da bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine geçiyorum. Buraya da bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine geçiyorum. Buraya da bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine geçiyorum. Buraya da bir sık iğne yapıyorum. Burada kısa kenarımda her bir sık iğnemin üzerine birer tane sık iğne yaparak şu iki tane battığımın bir tanesini sayıyordum. Buradan itibaren 21 tane sık iğne oluşturup köşedeki zincirimin olduğu yere kadar geliyorum. Bir zincirimin arka kanatlarına batarak birer tane sık iğnemi oluşturdum. Bakın şurada iki tane batmıştım. Bunun ikincisini sayıyorum demiştim. Buradan itibaren son zincirimin olduğu yere kadar 21 tane sık iğnemi oluşturmuş oldum. Hemen dönüş yapacağım. Şimdi aynı yere tekrar batıyorum. Son zincirimin olduğu yere tekrar batıyorum. Ve ilk sık iğnemi kenarımdaki uzun kenarımdaki ilk sık iğnemi buraya yapmış oluyorum. Yanındaki boşluğuma batıyorum. Şuraya bir sık iğne yapıyorum. Yanındaki boşluğuma yine bir sık iğne. Sık iğnelerimin bitiş yerleri. Zincirlerimin olduğu yerler. Şu şekilde boşlukta gözüküyor zaten. Buraya batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine bir sık iğne yapıyorum. Yine yanındakine bir sık iğne yapıyorum. Bu şekilde her bir boşluğuma birer tane sık iğne yaparak yine diğer uzun kenarımda yapmış olduğum işlemin aynısını bu tarafta da tekrarlayarak son kenarıma kadar ilerliyorum.
Tüm sık iğnelerimi yaparak köşeme kadar geldim. Bakın son bir boşluğum kaldı. Bir önceki boşluğuma kadar 62 tane sık iğne elde etmiş oldum. Hemen buradaki boşluğuma da tığımı batıyorum ve bir sık iğne yapıyorum. 63 tane sık iğne yaptım. Burada son sıramı örmediğim için eksik kalıyor bir tane. Buraya normalde 2 tane batıyorduk. Üst kısmımda 3 tane batacağım. Yani ilk sıramı örmediğim için, örerken dönmediğim için, yani ördükten sonra ilerlemediğim için buraya 3 tane batacağım bu köşeme. 63. sık iğnemi yaptım. Bakın zincirimin olduğu yerdeyim. Sık iğnemin tepesindeyim. 63. sıramdaki sık iğnemin olduğu yere buraya bir sık iğne yapıyorum. 64. sık iğnem oldu. Aynı yere tekrar bir sık iğne yapıyorum ve 65. sık iğnem oldu. 2 kez battım aynı yere. Şimdi bu köşemi yapmak için dönüyorum. Kısa kenarımı yapmak için dönüyorum. Tekrar batıyorum ve buraya da bir sık iğne yapıyorum. Bakın köşem burada kalmış oldu. 21 tane sık iğnemi öreceğim şimdi. İlk sık iğnemi yapmış oldum. Yanındakine geçiyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine bir sık iğne. Yanındakine bir sık iğne. Bu şekilde her bir sık iğnemin üzerine birer tane sık iğne yaparak tüm sık iğnelerimi örüp köşeme kadar ilerliyorum. Tüm sık iğnelerime birer tane sık iğne yaparak, bakın şurada 3 tane battığımın üçüncüsünü sayıyorum demiştim. Buradan başlayarak 20 tane sık iğne yaptım. Son işaretleyicimden önceki sık iğnemin olduğu yerdeyim. Buradayım. 21. sık iğnemi de buraya yapıyorum. Kısa kenarımı 21'e tamamlamış oldum. Aynı yere, bakın burası 63'te kalmıştı. Aynı yere 2 tane daha sık iğne yapıp bu köşemi de 65 yapıyorum. Aynı yere tekrar batıyorum. 1 ve aynı yere tekrar batıyorum. 2. 21 tane sık iğnemden sonra 2 tane daha sık iğne oluşturmuş oldum. Son zincirimin, son sık iğnemin üzerine 3 tane batmış oldum. Hemen bu noktada işaretleyicimi çıkarıyorum. İpimi biraz uzun tutarak kesiyorum. Hemen iğneyle yapacağım. İğnemi alıyorum. Buradan ipimi geçirip şöyle, bakın son sık iğnemi de yaptıktan sonra bir sık iğne atlayıp diğerine batıyorum. Önden arkaya doğru şöyle ve bakın bir sık iğne atlayıp diğerine battım. Şöyle çevirip biraz sıkılayıp hemen son yapmış olduğum sık iğnemin şöyle iki kanadına batıyorum ortadan ve ipimi arkaya çekiyorum şu şekilde. Bu noktada arkada da ipimi yürütüp kesiyorum. Tabanımı da bu şekilde hazırlamış oluyorum. Bakın köşem belli olmadı. Dikiş yerim. Bitirdiğim ve başladığım yer. Son olarak tüm parçalarımın ütüsünü de yapıp birleştirme kısmına geçiş yapıyorum. Tüm parçalarımı tamamladıktan sonra ütümü de yaptım. Ben bu şekilde bir kenarımı birleştirdim. Uzun parçamı ve kısa parçamı şu şekilde sık iğne ile birleştirdim. Öncelikle bakın şu sık iğnemin düz durduğu yere geliyorum. Bunu bana doğru, yani dışa bakacak şekilde ayarlıyorum. Yan parçamı da aynı şekilde. Sondaki 6 sıra sık iğneme bakarak anlayabilirsiniz. Bu şekilde ayarlıyorum. Diğer parçalarımı da göstereyim. Hemen bunu bana doğru ayarladım. Diğer büyük parçamı düz tarafını dışa doğru masaya gelecek şekilde ayarlıyorum. Düz kısmını alta getiriyorum. Ve iç kısmını bana bakıyor. Birbirine bakıyor. Şöyle birbirine bakıyor. İç kısımlar. Bakın aynı. Dış kısmı yine dediğim gibi bana bakıyor. Yan parçamı da ayarlarken düz tarafı, bakın düz tarafı dışa gelecek şekilde. Şu şekilde ayarlıyorum. Şöyle. Öncelikle birleştirmemi yaparken üst kısımlarını birleştiriyorum. Taban kısmını en son birleştireceğim. Daha düzgün duracağını düşünüyorum. O yüzden öncelikle üst kısımlarını birleştireceğim. Dediğim gibi ben bu şekilde iki parçamı birleştirdim. Diğer şu kısmını hep birlikte birleştirelim. Dediğim gibi uzun parçamı ve yan parçamı aldım. Büyük parçamı ve küçük parçamı aldım.
düz gelecek şekilde bana doğru ayarlıyorum. Kendime doğru bakacak şekilde ikisini de aynı şekilde ayarladım. Bakın bunu ayarlayamamışım. Şöyle aynı şekilde bakacak şekilde ayarlıyorum. Şöyle çeviriyorum. Bakın bu büyük parçam bana doğru. Benden tarafta, diğer küçük parçam arkada kalıyor. Şöyle hemen ipimi alıyorum öncelikle. Bu şekilde boyutlar farklı duruyor olabilir. Çünkü dediğim gibi modelde toplama yaptığı için birleştirdiğinizde ve en son birleştirdikten sonra ütünüzü yaptığınızda o görüntü düzelecektir. Hemen bu noktada ipimizi şu şekilde bir tane zincirle bağlıyoruz. Hemen şöyle biraz yakınlaştırayım. İlk sık iğnemin çok sallandı. Düzelttim. İlk sık iğnemin şuradan, bakın şuraya, sık iğnemin tepesine batıyorum ve bunun da yine bakın şuradaki, önce büyük parçama battım, daha sonrasından küçük parçamdaki ilk sık iğneme batıyorum. Şöyle düğüm yaptığım ipimi alıp kanadı çekiyorum ve bu noktada bir tane zincir yapıyorum. Hemen yanındaki bakın sık iğne boşluğuma batıyorum. Arkadaki karşısındakinin yine sık iğne boşluğuma. Yönleri birbirine baktığı için zaten düz olarak yan yana denk geldiği için, aynı sayılarda olduğu için de aynı yerlere ulaşacaksınız. Hemen bir sık iğne yapıyorum. Yanındaki boşluğuma batıyorum. Ve bakın karşısındaki boşluğuma batıyorum. İpimi çekiyorum. Ve bir sık iğne yapıyorum. Yanındaki boşluğuma, karşısındaki boşluğuma ipimi çekip bir sık iğne yapıyorum. Yanındaki boşluğuma, bakın karşısındaki boşluğuma batıyorum ve bir sık iğne yapıyorum. Yanındaki boşluğuma geçiyorum ve karşısındaki boşluğuma geçiyorum. Bir sık iğne yapıp birleştirmemi yapıyorum. Yanındaki ve karşısındaki. Özellikle kontrol ederek yaparsınız, aynı yerlere denk geldiğine toplanma olmasın. Birleştirme kısmındaki en önemli nokta bu. Hemen karşılıklı olarak bakın şöyle denk geliyor mu diye baktığımda evet, aynı şekilde denk geliyor. Bu şekilde sık iğnelerimi yaparak karşılıklı olarak batarak birleştirmelerimi yapıyorum. Her bir boşluğuma karşılıklı olarak batıp sık iğnelerimi yapıyorum. Köşeme kadar gelip ipimi bu noktada kesiyorum. Evet, iki parçamı da aynı şekilde birleştirerek geldim. Bakın iki büyük parçam ve iki küçük parçam. Şimdi hemen bir parçamı daha birleştirmesini göstereceğim. Bakın büyük parçamın bir tanesi burada, diğer tarafını buraya birleştirdim. Bunu bu şekilde tersinden ayarlıyorum. Evet, bu şekilde iç kısımları birbirine bakacak şekilde ayarladım. Buradan şöyle hemen döndürüyorum. Şu şekilde. Bakın dış kısımlar düzgün duruyor. Şöyle çevirdim yine. Aynı şekilde düz duruyor. Diğer tarafı, yani düz duran yerler dışa bakıyor. Şöyle ayarlıyorum. Bu sefer ama büyük parçam öne gelmesi gerektiği için hemen şuradan yapacağım birleştirmemi. Şöyle. Tersten başlayarak yapacağım, yani bu sefer. Alt kısmından başlayarak birleştirmemi yapacağım. Evet. Dediğim gibi büyük parçamı aldım. Alt kısmından başlayacağım. Büyük parçamın öne doğru gelmesi için, sık iğnemin düzgün olması için. Öncelikle bir tane zincirimi çektim ipime. Hemen şöyle yakınlaştırayım. Şuradan bakın son zincirimin olduğu yerden tığımı batıyorum. Karşısındaki yine zincirimin olduğu yerden tığımı batıyorum. İpimi çekip
bir tane zincir yapıyorum. Hemen yanındaki boşluğuma geçiyorum. Bakın karşılıklı olarak yine karşısındaki boşluğuma geçiyorum. İpimi çekiyorum. Sık iğnemi yapıyorum. Bu sefer alt kısımdan başladım. Hemen yanındaki boşluğuma geçiyorum. Karşısına geçiyorum. Sık iğnemi yapıyorum. Bu seferkinin püf noktası da tamamen alttan başlamak. Yani büyük parçanın ön kısımda kalması. Bu şekilde her bir boşluğuma sık iğnelerimi yaparak en üst kısma kadar ilerliyorum. İpimi bu noktada koparıyorum ve diğer parçama geçiyorum. Yine alttan başlayarak sık iğnelerimi yapıp çantamı birleştirmesini tamamlıyorum ve tabanımı birleştirmesi için tekrar geliyorum. Çantamın üst kısmının birleştirmesini bu şekilde tamamladım. Bakın şöyle Göktuğ yanımdayken video çekiyorum. Arkadan tekrarlıyor. Mecburen ona denk geldi. Şimdi şöyle bakın. Dış taraflar, düz olan taraflar büyük taraflara geldi. Yani sık iğnelerin düz olduğu taraflara denk geldi. Özellikle buna dikkat ediyoruz demiştim. Şimdi bütün parçalarımı birleştirdiğime göre tabanımı birleştirmesine geçeceğim ve burada kaydırma yaparak birleştireceğim. Yani bu şekilde sık iğne şeklinde çıkıntılı durmayacak. Kaydırma ile birleştirmeye başlayacağım. Hemen şu köşemden başlayayım. İpimin az olduğu bir yerden. Hepsinde aynıymış. Hemen şuradan. Bakın bir tane yine zincir çekiyorum. Şöyle kamerayı biraz yakınlaştırayım. Evet. Alt kısımda olduğumuza dikkat edelim. Bakın bir sıra sık iğne var burada. Hemen tabanımın bakın sık iğnelerimin düz olduğu yer dışa gelecek. Şu kenarlardan kontrol ederek yapabilirsiniz bunu. Hemen buradan başlayacağım. Şu köşemden başlıyorum. Köşemden bakın bu şuraya batmışım. En son evet ilk zincirim olduğu yer. 65 tane sık iğnem vardı. Diğer kenarımda da 65 tane oluşturdum. Hemen buradan karşısındaki bakın buraya kaç tane batmışım. 2 tane batmışım. İkincisinden batarak şurada 21 tane kalıyordu. Burada 65 tane. İkinci battığıma batıyorum. Kenarda kalan yani uzun tarafımda kalana doğru ikinci şu tarafa doğru değil de bu tarafa doğru. Hemen buradan ipimi çekip bir tane zincir yapıyorum. Şu iplerimi şöyle arkaya alayım. Daha sonra iğneyle gizleyeceğim. Kaydırma yaptığım için gizlemem çok düzgün durmayacak. Ben zincirimi çekip sıkıladım. Ben yanındaki zincirime batıyorum. Sık iğnemin arka kanadına yani. Burada da yine sık iğneme batıyorum. Şöyle sık iğneme batıyorum. İkisinden birlikte ipimi çekiyorum ve bir kaydırma yapıyorum. Bakın dikkat ederseniz yine büyük kenarım bana doğru bakıyor, önde kalıyor yani. Hemen yanındaki sık iğneme geçiyorum ve karşısındakine geçiyorum. İpimi çekip kaydırmamı yapıyorum. Yanındakine, karşısındakine ipimi çekip kaydırmamı yapıyorum. Yanındakine, karşısındakine ipimi çekip kaydırmamı yapıyorum. Yanındaki ve karşısındaki 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 ipimi çekip kaydırmamı yapıyorum. Yanındaki ve hemen karşısındaki ipimi çekip kaydırmamı yapıyorum. Bu şekilde kaydırmalarımı yaparak köşeme kadar geliyorum. Köşemde de tekrar dönerek bakın şuraya batmadan en son buraya batıyorum ve karşısındaki bakın ilk sık iğneme batıyorum. Kaydırmama devam ediyorum. Şu kısma herhangi bir işlem yapmıyorum. Hatta köşeye gelelim. Ben tekrar göstereyim. Köşeme kadar geldim. Kaydırmalarımla bakın çok güzel bir görüntü oldu anneciğim. Anneciğim onu bırakalım mı bir tane? Çok gürültü yaptı arkadan ama hemen şöyle yakınlaştırayım.
çanta askılarımla oynuyor. Hemen. Evet, ses biraz uzaklaştırdım ama bakalım. Hemen bakın. Köşeme kadar geldim. Şurada bir tane sık iğnem kaldı. Ve burada da bir tane sık iğnem kaldı. Buraya tığım batıyorum. Buradakine batıyorum. İpimi çekip, ay gözükmedi mi tam bilemedim. Son sık iğneme battım. Karşısındakine battım. İpimi çekip kaydırmamı yapıyorum. Bakın şuradan herhangi bir yere batmadan ilk bakın şuraya direkt bağlayarak sık iğne ile birleştirmiştik. Buraya da bakın şu köşemde buraya da batıyorum ve dönüp bakın kısa kenarıma geldim tabanımda. Buradaki ilk sık iğneme batıp kaydırmamı yapıyorum. Yanındakine geçiyorum yine. Karşısındakine kaydırmalarımı yapıyorum. Bu şekilde kaydırmalarımı yaparak köşeme kadar geliyorum. Sıkı örmüşüm biraz. Köşeme kadar geliyorum. Burada da yine bakın bir öncekine, bir de şurada battığım yere, şuraya. Bir öncekine, bir de battığım yere batarak kaydırma yapıyorum. Diğer uzun kenarıma gelip her birine birer tane kaydırma yaparak diğer köşeme geliyorum. Yine bu şekilde tüm etrafını kaydırmalarla çevreleyerek tabanımı da artık hazırlamış oluyorum. Tabanımın da birleştirmesini tamamladıktan sonra üst kısmımın çantamın üst kısmına kaydırma yapmak için tekrar geliyorum. Evet, çanta tabanımın birleştirmesini de bu şekilde tamamladım. Bakın koyduğumda kalıp gibi duruyor. Tabii içteki ipler temizlenmesi gerekiyor. En son yapıyorum ben o işi. Hepsini tamamladıktan sonra. Evet, tabanımı da tamamladıktan sonra, birleştirdikten sonra hemen kaydırma yapmaya başlayacağım. Şöyle alıyorum. Yakın. Hemen. Bakın şu noktadan başlayalım. Şuradan bir tane zincir çekiyorum yine. Evet. Zincirimi çektim. Şu boşluğumdan şuradan başlıyorum. Şurada. Hemen köşemde ilk birleştirdiğim yer. Buraya bir zincir yapıyorum. İpimi bırakıyorum. Arada yürütmeyeceğim. Daha sonra iğne ile gizleyeceğim. Zincirimi çektim. Yanındaki sık iğneme geçiyorum. İpimi çekip kaydırmamı yapıyorum. Yanındaki sık iğneme ipimi çekip kaydırmamı yapıyorum. Yanındaki sık iğneme yine aynı şekilde kaydırmamı yapıyorum. Yanındakine kaydırmamı yapıyorum. Yanındakine geçiyorum. Kaydırmamı yapıyorum. Yanındakine kaydırmamı yapıyorum. Bu şekilde her bir sık iğnemin üzerine kaydırmalarımı yaparak, yine bakın gayet düzgün duruyor. Kaydırmalarımı yaparak buradaki köşe noktama kadar geliyorum. Kaydırmalarımı yaparak köşeme kadar geldim. Burada bakın son bir tane şurada birleştirme yaptığım yer var. Buraya da tığımı batıyorum. Kaydırmamı yapıyorum. Ve hemen şuradaki yine birleştirme yaparken battığım noktaya tığımı batıp buraya da kaydırmamı yapıyorum. Şöyle. Hemen yanındakine geçiyorum. Kaydırmamı yapıyorum. Alt kısımda yaptığım kaydırmaların aynısını yapıyorum aslında. Yani bu orta kısma da batmadan bir yanına bir de diğer yanına birleştirme yaptığım yerlere batarak yine kaydırmalarımı yaparak devam ediyorum. Bu şekilde her bir boş sık iğnemin tepesine kaydırmamı yapıyorum. Yine köşeme geldiğimde bakın bir buraya batıyorum, bir kaydırma yapıyorum. Atlıyorum bu kısmı ve şurada yine şu kısma batıyorum. Buraya da kaydırmamı yapıyorum. Dönüyorum. Aynı şekilde diğer parçamda da buraya batıp bir kaydırma yapıyorum ve daha sonra bu kısma bakın. Şöyle şuraya, buraya da kaydırmamı yapıyorum ve çevreleyerek başladığım noktaya gelip artık ipim bu noktada koparıyorum ve çantamın alt kısmı hazırlanmış oluyor. Askısının dikişine tekrar geliyorum.
Evet, son olarak kaydırmalarımı da tamamlayıp askılarımın dikişini de bu şekilde çapraz olarak yaptım. Gerçek deri bir askı kullandım. Zaten videonun başında da bahsediyorum. Eva Çanta Aksesuar'dan temin etmiştim. Açıklama kısmına linkini ekledim. Oradan ulaşabilirsiniz. Çantamın yapımı bu şekilde. Umarım videomdan memnun kalmışsınızdır. Yorumlarınızı, beğenilerinizi bekliyorum. Yaptığınız çantaları bana göndermeyi unutmayın. Hepinize kolaylıklar diliyorum. Başka bir videoda tekrar görüşmek üzere.